Kışı da gene o ergin dalda, erginleri de kışı o dalda Galeri geçirir. içerisinde Galeri geçirir. içerisinde dalın bir nevi kurumasına sebep olarak o daldan beslenir. Kimyasal mücadeleyi zaten önermiyorum ki ben kimyasal mücadelenin de çok başarılı olduğuna inanmıyorum. Şimdi etil alkolümüzü kutunun içerisine yerleştiriyoruz. 10 dal varsa 6'sında 7'sinde mutlaka ağlama vardı. Daha ilk ayında bidona gittim, baktım bidonun içerisi simsiyah olmuş. Herkese selamlar, saygılar dostlar. Ziraat Mühendisine Sorduk serimize devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde fındık zararlarından birisi olan fındık dal kıran böceği ile ilgili konuları konuşacağız. Dal kıran böceği nedir? Ne şekilde çoğalır? Fındığa ne şekilde zararlar verir? Ve mücadele yöntemleri ne olmalıdır? Havalar ısınmaya başladı. Mart ayının sonuna geldik. Artık bu dönemden sonra dal kıran böceği zararlısının etkileri görülmeye başlanacak bu dönemden sonra. Bu konuları Ziraat Mühendisi Ahmet Ağca Bey'e soracağız bugün ve devamında da uygulamalı olarak bize fındık dal kıran tuzağı nasıl hazırlanır? Etkili yöntemlerden birisi. Ahmet Bey bunu uygulamalı olarak bize gösterecek. Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Bugün bu konuları konuşacağız sizle. Önce ama sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben ziraat mühendisi Ahmet Ağca. Yaklaşık 12 yıldır Rapunzel Organik Tarım Ürünlerinde bu bölgede proje danışmanı olarak görev yapıyorum. Çiftçilerimize mümkün mertebe uygulamalı, gerek teorik gerek pratik tüm danışmanlıklarını yaparak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Saha desteği Saha veriyorsunuz. desteği Evet. veriyoruz. Ahmet Bey, fındığın birçok zararlısı var. Ancak biz bugün dal kıran zararlısını bir ele almayı istedik sizle birlikte. Fındık dal kıran zararlısı öncelikle nedir ve ne şekilde zararlar verir fındığa? Yani buradan başlayabiliriz. Fındık dal kıran böceği bu bölgemizde özellikle çok yaygın bir zararlımız. Celeurus dispersalis Latincesi. Dişileri fındıkların genelde bir 75 santim falan yukarısı dalların o bölgede galeriler açarak göğüs suyuna kadar iner ve o dalın içerisinde yuva yapar özetle. Orada yumurtalarını bırakır ve kışı da gene o erginleri de kışı o dalda Galeri geçirir. içerisinde Galeri geçirir. içerisinde dalın bir nevi kurumasına sebep olarak o daldan beslenir ve bir dalda da ne kadar tahmini fındık olursa yaklaşık işte atıyorum yarım kilo bir kilo önümüzdeki sezon Ürün o kaybı. fındığı bizden almış olur. Bunun birçok mücadele yöntemleri var. Ama aslında kimyasal mücadele, ben kendim organik tarımda bizzat görev yaptığım için kimyasal mücadeleyi zaten önermiyorum. Ki ben kimyasal mücadelenin de çok başarılı olduğuna inanmıyorum. Çünkü böcek galeriler içerisinde yaşadığı için bahçeyi ilaçladığınızda o galerilerin içerisine o ilacın girme şeyi olasılığı çok düşük. Yani ilacın etkinliği olmayacaktır. Etkinliği olmuyor. Çünkü Çok doğru zaman yakalanıp erginler dışarıya çıktığı zaman yakalanabilirse tabii ki belki yani ama bu onu da böceğin yakalamak çok zor. hayat döngüsüne baktığımız zaman Mart ayında başlıyor, Ağustos'a kadar gidiyor. Yani hepsi aynı anda toplu halde çıkış yapıp toplu halde dala geri girme gibi bir olay da Net çok bir fazla söz mücadele zamanı yok o zaman. yok. Net bir Bu anlamda mücadele kimyasal zamanı yok için. ama literatürde işte teorik olarak işte Mart, Nisan, Mayıs aylarında mücadele yapılacak deniliyor hep. Çünkü fındıkta asıl mücadele zamanları genelde o dönem olduğu için ama bu böceğe baktığımızda Haziran'da, Temmuz'da da çok fazla zarar veriyor. Bir sonraki seneye geçiş yapabilmek için. Bu nedenle bu böcekleri etkisiz hale getirebilmek için sağ olsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde benim yüksek lisans hocam da Ümit Serdar, Profesör Doktor Ümit Serdar hocam bu tuzakla ilgili 2 sene ben çalıştım. Arazilerde deneme yaptım. Şimdi videonun devamında resimlerde de göreceksiniz. Çok harika da sonuçlar aldık. Ve ben bunu yaklaşık bir 12-13 arazide denedim 2 yıl boyunca. Bu sene de çiftçilerimin hepsini herkes bu tuzaklardan, şimdi videoyu da onlarla paylaşacağım, hazırlasın. Gerekirse ben teorikte yardımcı olacağım onlara diye. Evet.
Ya bu mücadele için aslında bence öncelikle çiftçinin bir kere farkındalığı önemli. Yani bahçesinde kurumalar görüyor ama işte taban suyundan mı veya farklı zararlılar mı yoksa dal kıran mı? Önce bunun tespitinin bir Tabii. yapılması, yani bir profesyonel destek alınarak belki. Zaten işte bitki üzerinde bir kahverengi bir sıvı akması, Evet, onda renk değişimi evet, varsa evet, zaten bu evet. belirti oluyor değil mi? Zaten Mart ayında bitkinin gövdesinden bir ağlama dediğimiz öz suyu akıyor. Mart ayında başlar. Şu anda havalar soğuk olduğu için henüz daha aktivite başlamadı ama geçen sene bu zamanlarda çok güzel aktiviteler var. Güzel de demeyelim de hani aktiviteler Belirgin diyelim. belirgin aktiviteler vardı. Başlamıştı ağlamaya ve biz şu zamanlarda tuzaklarımızı hep asmıştık. Yani biz bahçemizde bir dal kıran zararlısı olduğunu bitkinin dışındaki o akmalardan öncelikle anlayabiliriz. Bahçemizi hep diyoruz işte çiftçi gözlemi. Yani Tabii. çiftçi kendi bahçesini tanıyacak, gözlemleyecek. Eğer bu zararlılığının olduğunu görüyorsa da mücadele yöntemleri için işte profesyonel destek alma aşamasına gelecek. Yani önce tespit. Tespit çok önemli. Yani bunu tespit edemeyecekti de aslında çok bir şey yok. Bahçeye şöyle daha dikkatli bakıldığında dal kıran zararlısını çok rahat bir şekilde Evet. anlayabilirsiniz. Evet. Bu tespit edildiğinde zaten dediğim gibi tuzaklarınızı bahçeye astığınızda yaklaşık işte ben geçen sene dekara 6-7 tane falan astım. Bu sayı arttırılabilir. O sizin elinizde. Ben hani deneme amaçlı yaptığım için 6-7 tane dekara astım. 35 dönüm bir bahçemiz vardı. Komple kesecektik. Mesela orayı kurtardık. Evet. Bir de şöyle bir şey var, düşünce var. Biz bu dal kıran tuzaklarını bahçemize asarsak çevre bahçelerin dal kıran zararları bahçemize gelir mi? Ümit Yok. Serdar Hoca'ya bu soruldu geçenki programda. Hocamız şöyle bir şey dedi, katılır mısınız? Siz dedi kontrollerinizi sıkça yaparsanız haftalık, alkolü kontrol ederseniz, altındaki suyu mutlaka kontrol ederseniz, gelse dahi zaten o suya düşerek Tabii zararlı ki, bertaraf tabii ki, tabii olacaktır. ki, tabii ki. Eğer dedi kontrol etmezseniz bahçenize bir zarar verebilir. Yani böyle açıkladı Tabii onu. ki çünkü siz onu cezbedici bir şey koyuyorsunuz oraya. Bunu astığınızda ve kontrol etmediğinizde mutlaka yan bahçeden de böcek çekersiniz. Ama 3 bahçe öteden Evet. çekmezsiniz. Yani kontrolü sağladıktan sonra bu konuda tereddüt var çünkü. Yani asarsam diğer bahçelerin dal kıranları gelir mi? Siz belli yerlerde tuzaklarınızı hazırlayıp düzenli kontrollerini de yaparsanız diyor hoca, bir sıkıntı olmayacaktır diyor. Zaten kontrolünü yapmazsanız boşuna bu işte uğraşmayın. Evet. Çünkü bunun etil alkolü bitecek, suyu bitecek, Buharlaşacak. buharlaşacak. Kontrol etmeyeceksiniz. Bu işle uğraşmanın bir anlamı yok. Bu yani çiftçilik de bu değil zaten. Ya hep söylüyoruz, her şey çiftçide bitiyor. Profesyoneller geliyor, bize olması gerekeni söylüyor dostlar. Ama uygulama bize ait. Yani biz söylenen şekilde uygulamazsak veya işte o talimatlara uymazsak etkin sonuç alınamayacaktır. Ahmet Bey, kısaca özetlemiş olduk. Bu aşamadan sonra tuzak hazırlamanın aşamalarını sizden bir görmek istiyoruz. Tamam. Başlayalım isterseniz. Başlayalım. Evet, şimdi tuzağımızı yapacağız. Ben mümkün mertebe yakın çekim olarak anlatmaya çalışacağım. Bizim için lazım olan şeyler normal 5 litrelik bir şişe, yine yarımlık bir pet şişe. Yarımlığı kullanmamızın sebebi içerisine etil alkol koyacağız. Beşliği kullanmamızın sebebi de içerisine su dolduracağız. Böcekleri bu beşliğin içerisine toplamaya çalışacağız. Bunun için yapılması gereken şeyler çok basit. Etil alkolü dolduracağımız pet şişeyi çok küçük delikler açıyoruz. 2-3 tane. Şu şekilde pencereler açıyoruz ona. Şöyle. Bir de tam tersinden açabilirsiniz. Mümkün mertebe fazla büyük olmasın ve çok sayıda delik olmasın. 2'yi geçmeyelim. Çünkü etil alkol çabuk uçacağı için daha sık kontrol etmek zorunda kalırsınız. Evet 4-5 tane de açabilirsiniz ama 3 günde 4 günde veya haftada bir kontrol etmek zorunda kalırsınız. Etil alkol çabuk uçar. 5 litrelik pet şişemizde de pencere açacağız. Bu pencerenin büyüklüğü de bunun tahmini girebileceği kadar bir pencere olsun.
Dediğim gibi bu da çok büyük olmasına gerek yok. Çünkü su da çabuk buharlaşacağı için yaklaşık bunun girebileceği kadar. Bunun için az önce hazırladım. Şu kapağı kullanacağım. Etil alkolü koyacağımız pet şişenin kapağını deliyorum. Şöyle kapağı, ipi taktık. Kutunun içerisinde şöyle asılı duracak. Yine aynı şekil. Bunu da küçük bir delik açalım. Şöyle. İçine atıyoruz. Ve böyle. Eğer ben suyunu düzenli olarak daha sık takip edebileceğim diyorsanız karşısına bir pencere daha açabilirsiniz. İki pencereli olur. Etil alkolümüzün kutusunda da karşılıklı iki pencere vardı. İki taraftan da böcek giriş yapabilir. Şu kadar, yarıya kadar etil alkol doldurmamız yeterli. Elinizde çok miktarda varsa yarıya kadar doldurabilirsiniz. Yoksa 1/3'ine kadar doldurabilirsiniz. Etil alkolümüzü bu şekilde hazırladık. Suyumuzu da yine hazırlıyoruz. Suyumuz da yine bu kadar yeterli. Yine suyu dediğim gibi sık kontrol edebiliyorsanız bu kadar yeterli. Kontrol edemeyeceksiniz. Biraz daha yukarıya çıkartabilirsiniz. Şimdi etil alkolümüzü kutunun içerisine yerleştiriyoruz. Bunu yine buraya bağlayalım. İçeriye düşmesin. Evet, tuzağımız hazır. 2 tane penceremiz var. Etil alkol kutumuzda da 2 tane penceremiz var. Etil alkol kutumuz hemen hemen 1/3. Etil alkol durumuna göre yarıya kadar. Yine su kutumuzda 1/3. Sık kontrol edebileceksek yarıya kadar. Bunu şimdi mümkün mertebe biraz kalın dallara asalım. Şu an ben ince dalı asıyorum ama kalın dallara asarsa kalın dallar rüzgarda falan daha az sallanacağı için daha sağlıklı olur. Bu şekilde sabitliyoruz ve tuzağımız hazır. Ben yaklaşık 2 yıldır böyle pet şişeyle bu işin yapıldığını çiftçimize göstermiştim. Ama çiftçimiz elindeki tüm imkanları kullanarak bütün bulduğu boş bidonları tuzak yapmış. Yine bakın içeride pet şişemiz var, etil alkollü. Bu da normal bir çamaşır suyu kutusu. Önemli olan şekilsel olarak bu tuzağı yapabilmemiz. Şekilsel olarak bu tuzağı yapabilmemiz. İlla bu 5 litrelik su şişesinin olmasına gerek yok. Herhangi bir kutuyla da bidonla da olabilir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Evet değerli dostlar, bugün dal kıran tuzağını konuştuk Ahmet Bey ile. Uygulamalı olarak da bize dal kıran tuzağı hazırlamayı da gösterdi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah ilerleyen zamanlarda farklı konularla alakalı kendisinin tecrübelerinden, bilgisinden yine yararlanmaya devam edeceğiz. O mevsimin şartlarına göre
güncel konu neyse o konularla ilgili bilgisine müracaat edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Allah'a emanet olun dostlar.